Arkadaşlar Motor TV Romanya'dan herkese selamlar. Bu bölümde motosiklete yeni başlayacak olanlar için ilk yapması gereken şeyler, tavsiye niteliğinde, yapılsa güzel olur niteliğinde anlatmak istediğim, göstermek istediğim birkaç bir şey var, onları göstermek istiyorum. Tabii ki tecrübeli olanlar için bu anlatacağım şeyler çok basit gelecektir. Ama yeni başlıyorsanız yaza motosikletinizle beraber siz de hazır bir şekilde girin. Küçük de olsa, büyük de olsa hiçbir şekilde bir kaza yaşamayalım, başımıza hiçbir iş açmayalım, hiçbir iş gelmesin diye motosiklete eğer yeni başlayacaksanız arkadaşlar öncelikle hakim olmanız lazım motora. Tabii daha da öncesinde şimdi gittiniz bayiye motosikleti satın aldınız ama ekipman meselesine girmiyorum bile. Sizin tercihiniz tabii ki ekipman ama ekipman olsa güzel olur. Kas çünkü biliyorsunuz mecburi. Kas dışında ne kadar çok ekipmanınız olursa bizim için bir artı tabii ki. Sıcak bile olsa biliyorsunuz biz ekipmanları her zaman takmaya özen gösteriyoruz, gayret gösteriyoruz. Arkadaşlar motosikleti aldınız. Trafiğe kapalı bir alan bulabilirseniz çok güzel olur. İlk istenilen şey motosiklette şudur. Çok hızlı anlatacağım bunları. Siz bunları çalışabilirsiniz. Boş zamanlarınızda tabii ki bu şekilde vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Önemli olan şey motosiklete olan hakimiyet. Yani motosikleti tuttuğunuz zaman ya şu denge noktasına tutabilmeniz lazım. Tabii bizimkinin için bir kolaylığı da var. 3 tekerlekli olması ama onu şu anda kullanmıyoruz. 3 tekerlekli süspansiyonları kilitlemiyoruz. Bakın motosiklet bu şekilde. Siz motosikletinizin yanında gidebiliyor olmanız lazım. Güzel bir şekilde ileriye doğru bakarak şu motosikletinize, scooter'ınıza hakim olun sevgili arkadaşlar. Hakimiyet çok önemli. Evirip çevirebilin. Yan ayaklığa kolay bir şekilde alabilin. Ya da orta ayağı kolay bir şekilde alabilin veya indirebilin orta ayaktan. Arkadaşlar bu önemli bir nokta. İkinci nokta, motosikletimize bindik. Oturuş pozisyon gayet doğal, güzel bir şekilde oturdunuz. Çalıştırdık. Özellikle böyle küçük bir scooter alınmışsa 50 cc ya da 125 cc. Şimdi belki ehliyetimiz olmadan da kullanabileceğiz 125 cc'leri Türkiye'de. Daha henüz kesin değil ama öyle de bir mesele var. Özellikle o şekilde motosiklete başlayacak olanlar, hiç motosiklet kullanmamış, yeni almış motosikletinde başlıyor. Önemli nokta şudur sevgili dostlar. Şu gaz kolundaki açıp kapama, oradaki o kavrama meselesi ve şu çok önemli. Çünkü bu birkaç arkadaşımla yaşadığım şey başıma geldi. Açıyorum, kapatıyorum. Yani şu kapatma hareketi çok önemli. Bunu çünkü açıp aynı zamanda da böyle frenlemeye çalışıyorlar panik halinde. Şu açılıp takılıp kalıyor ve aynı zamanda freni sıkmaya başlıyor. Tabii öyle olunca o bir panik haliyle lan bu durmuyor. Durmuyor bu motosiklet diye. O şekilde yaşadığım şeyler oldu arkadaşlarla. Hatta gidip böyle yepyeni motosikletimizi duvara tosladığı da oldu yani. O yüzden önemli nokta şu çalışmayı yaparsanız çok güzel olur. Gaz aç, kavra, bırak, dur. Yani şuna elinizin alışması çok önemli sevgili dostlar. Tabii bu eğer vitesli bir 125 cc'ye başlıyorsanız orada debriyaj meselesi de girecek. Sol el debriyaj. Ama şu anda scooter'da gösterebiliyorum ben size. Şu çalışmayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Kalkın. Şöyle yavaşça durun. Burada da motosiklete gerçekten sıfırdan başlayacak olanlar, hiç motosiklet kullanmamış olan arkadaşlara püf nokta şudur. Kalktım, duruyorum ya. Dururken sadece ilk etapta sadece arka frenle durmanızı tavsiye ediyorum. Bu da tecrübeyle sabit. Bunu denedik yeni başlayan birisinde. Ön freni de sıkarak durunca ya da ikisini kombine sıkarak durunca denge şimdi daha tam oturmadığı için sadece önüne durunca hemen böyle dururken şöyle şeyler yaşıyor. Yani kafasını hemen motosiklet sağa ya da sola atabiliyor ön frene bastığı zaman. Dolayısıyla ilk etapta şu şekilde sadece arka frenle durun diye bir tavsiye verebilirim size yani. Şöyle kalktı, arkayla durdu. Ayağa koydu, kalktı, arkayla durdu, ayağa koydu falan filan. Şeklinde. Daha sonra buna ikinci freni de yani ön freni de ekleyebilirsiniz. Kombine bir şekilde sıkarak durabilirsiniz. Bu çok önemli. Motosiklete hakimiyetimizi bu şekilde arttıralım. Daha sonra dönüşler geliyor. Ufak ufak dönüşlere başlayabiliriz. Burada tabii ki sizden beklenen şey bir anda böyle U dönüşü yapmanız değil. Sizden beklenen ilk etapta şu şekilde dönüşler yapsanız çok güzel olur. Mesela şöyle kalktığımızı düşünelim. Kalktık, ayaklarımızı topladık. Şimdi dönüş yapacağım. Döneceğim yöne doğru tabii ki zaten bakıyorum. Bakın. Yani ilk etapta
çapı böyle geniş dönüşleri. Gidon kilit dediğimiz dönüşler değil de, çünkü bunu yapması çok kolay olmayacaktır ilk etapta. Bakın bu kadar dar dönmek çok kolay olmayacaktır yani. O yüzden ilk etapta dönüşlerimizi biz daha böyle açık çaplı bir şekilde hani denersek daha güzel olur. Daha sonra tabii bu dönüşleri de biz geliştirdikçe işte şu gidon kilit dediğimiz dönüşe falan ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Tabii onun için motosiklete biraz daha hakim olmamız gerekiyor. Mesela şimdi gidonu kilitledim, dönüyorum. Evet, gidon kilitleyip bu şekilde dönebiliyoruz daha sonrasında. Gördüğünüz gibi. Bunu tabii ki yine frenlerle ve gazla destekle yapıyoruz. Evet sevgili dostlar, bunlar önemli şeyler. Şimdi ülkemizde eğer tabii ki 125 cc'le de 125 cc'lerde normal ehliyetle B-ehliyetle kullanılmaya başlanırsa, en azından trafiğe çıkmadan önce bu şekilde çalışmaları yaparsak, hakimiyetimizi arttırırsak trafikte bocalamayız diye düşünüyorum. Tabii bu yasa çıkar mı ondan da çok emin değilim. Çünkü Romanya'da yıllardır bu konuşulan bir şey ama henüz bir hareket yok. Bilmiyorum, belki Türkiye'de çıkarsa motosikletçi kardeşlerimiz, dostlarımız artar bu vesileyle. Ama güvenli sürelim. Öncesinde motosikletimize tamamen bir hakim olalım. Daha sonra da trafiğe çıkalım. Evet arkadaşlar, iyi çalışmalar diliyorum. Kazasız belasız güzel sürüşleriniz olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın.